sınıftan yüksek notlar almak isteyenler atlayın bakalım yazı hazırlık balonumuza. Yazılarınızı uçurmaya geldim. Uçabiliyorum! Uçacaksın, uçacaksın havalara! Ücretsiz PDF dosyalarımıza açıklama kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm derslerimizde ücretsiz PDF dosyalarımız mevcut. Hepsini indirip dersler esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Yazı hazırlık dersimize biraz sonra geçeceğiz çocuklar. Geçmeden önce ben ufak hatırlatmalarda bulunmak istiyorum size. Bugün yazılıya yönelik olarak sorular çözeceğiz. Soruları çözerken de minik size konu hatırlatmaları yapacağım. Ama sizden ricam şu: eğer ben minik hatırlatmalar yaptığım halde o konuyu anlayamıyorsanız, o soruyu çözemiyorsanız o konuyu hiç anlamamışsınız demektir. O zaman ne yapacaksınız? Hemen not alacaksınız. Ben şu konuyu anlamamışım ya da direkt konunun ismini yazabilirsiniz. A konusu, B konusu, C konusu gibi. Daha sonra bu dersimiz bittikten hemen sonra o konunun videosunu izlemeniz lazım. Kanalımızda tüm videolar mevcut. Yazarsınız o konuyu, A konusu, B konusu, C konusu diye. Hemen o konuyu izlersiniz. Daha sonra sorularını çözersiniz. Anlaştık mı? Hiçbir şekilde konu eksiği bırakmayalım. Şimdi sıkı tutunun sevgili öğrencilerim. Matematik bilgilerinizi uçuracak dersimize geçiyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, sorumuzu okuyalım. 140 adet bilye 5 ve 9 yaşlarındaki çocuklara yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılmış. Doğru orantılı. Nasıl yapıyorduk doğru orantı sorularında? Demek ki 5 yaşındakine 5K bilye verilecek ya da 5X diyebilirsiniz. Fark etmez, bir bilinmeyen ekleyin yanına. 9 yaşındakine de 9K bilye verilmiş olacak. Tamam, bunları yazdık, devam edelim. Daha sonra küçük çocuğun bilye sayısı değiştirilmeden büyük çocuktan bir miktar bilye alınıyor. Son durumda büyük çocuğun bilye sayısının küçük çocuğun bilye sayısına oranı 13/10 olduğuna göre büyük çocuktan kaç adet bilye alındığını bulunuz demiş. Neyin neye oranıydı bu? 13/10 büyük çocuğun bilye sayısının küçük çocuğun bilye sayısına oranı. Büyük bölü küçük diyelim. Tamam. Bunu da yazdık. Şimdi işleme geçebiliriz. Çocuklar, küçük çocuğun 5K bilyesi var. Büyük çocuğun 9K bilyesi var. Toplamda 140 adet bilyemiz var. O zaman K'yı bulmamız mümkün mü? Evet, mümkün. Neden? 5K artı 9K eşittir kaça? 140 adet bilyeye. 5K ile 9K'yı toplayalım. 14K eşittir 140. Her iki tarafı 14 ile sadeleştirelim. Burada sadece K kalır. K'yı yalnız bırakalım. 140'ı 14'e böldüğümüzde 10 buluruz. K 10'muş. O zaman biz büyük çocuğun bilye sayısını bulabilir miyiz? Evet, buluruz. Büyük çocuk 9K'ydı. 9 çarpı K. K 10 olduğu için 9 çarpı 10'dan 90 tane bilyesi olacak. Küçük çocuğun bilyesini de bulabiliriz. 5 çarpı K'ydı. 5 çarpı 10. Buradan da ne buluruz? 50. Tamam. İkisinin de bilye sayılarını bulduk. Son durumda bize ne diyor? Büyüğün diyor 13 tane bilyesi var. Küçüğün 10 tane bilyesi var. Hadi gelin ikinci parta geçiş yapalım. Bunu da hatta farklı bir kalem rengiyle yapalım. 13/10. Şimdi çocuklar, neyi biliyoruz biz? Şunu biliyoruz. Küçük çocuğun bilye sayısı değiştirilmeden küçük çocuğun bilye sayısı değişmeyecek. Küçük çocuğun bilye sayısı kaç? 50. O zaman 50 olarak kalacak. Büyük bölü küçük ya. Büyük bölü küçük. Küçük çocuğunki değiştirilmiyor. 50. Büyüğünkünü bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Ama neyi biliyoruz? Oranı biliyoruz. 13/10. Şimdi çocuklar, eğer biz oranı biliyorsak ve burada bir orantı varsa ne yapabiliriz? Buradaki soru işaretini de bulabiliriz. Bakın, 10'dan 50'ye çıkmış. 5 kat mı artmış? Evet. O zaman burası da ne olmalı? 5 kat artmalı. 13 ile 5'i çarpın. Çarptığımızda kaç buluruz? 65. Harika. Demek ki büyük çocuğun bilye sayısı kaç olmuş? Büyük çocuğun bilye sayısı 65 olmuş. Küçüğünki zaten ne demiştik? Değişmedi. 50 idi. Bize ne soruyordu? Büyük çocuktan kaç adet bilye alındığını bulunuz. En başta büyük çocuğun kaç bilyesi var? 90.
Son durumda kaç var? 65. O zaman kaç alındığını bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Farkını bulacaksınız. 90'dan 65'i çıkartalım. Diğer soruya geçiş yapmışız. Diğer sorulara hatta. Neler oluyor? Tamam. Doğru yere tekrardan geçiş yaptık. Şöyle bir düzenleyelim sorumuzu. Tamam. Evet. Devam ediyorum. 90'dan 65'i çıkartalım. Çıkarttığımızda kaç buluruz? 25. Kaç tane bilye alınmış? Büyük çocuktan 25 adet bilye alınmıştır deriz. Evet, sorumuza bakalım. Beren bir haftada 480 tane soru çözmüştür. Aslı'nın bir haftada çözdüğü soru sayısı Beren'in bir haftada çözdüğü soru sayısının %85'ine eşittir. Buna göre Beren ve Aslı'nın çözdükleri soru sayıların farkını bulunuz demiş. Hemen bulalım. Şimdi öncelikle neyi biliyoruz biz? Bildiğimizi bir yazalım. Beren'in bir haftada 480 soru çözdüğünü biliyoruz. Peki Aslı'nın ne kadar soru çözdüğünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Bize diyor ki Aslı diyor Beren'in bir haftada çözdüğü soru sayısının %85'i kadar soru çözmüş. O zaman 480'in %85'ini mi bulmamız lazım? Evet. Hadi gelin bulalım. 480'in %85'ini nasıl bulursunuz? 85 bölü 100 ile çarparsınız. Yani %85 ile çarparsınz. Tamam mı? Hadi gelin çarpalım. Burada sadeleştirmeleri devreye alabiliriz. İşte sıfırlar gitti. 85'i 5'e bölersiniz. Onu 5'e bölersiniz. Sonra 48'i 2'ye bölersiniz falan filan derken buradan kaç bulursunuz? 408 bulursunuz. 408 buldunuz. 408 soru çözmüş ve bize son olarak ne diyor? Çözdükleri soru sayılarının farkını bulunuz. Farkını yani çıkartın diyor. Hemen çıkartalım. 480'den 408'i çıkartıyoruz ve 72 olarak buluyoruz. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerin daha fazla büyüyebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız, bütün videolarımızı beğenmeniz ve bol bol yorum atmanız olacak. Hatta WhatsApp'ta, sınıf gruplarınızda ve sosyal medya hesaplarınızdan bizi paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bir açı sorumuz var. Hemen bakalım. Yandaki şekilde diyor. D doğrusu paraleldir LM'ye. LM nerede? LM ışınına buraya. Ve bu da paraleldir PR ışınına. Şimdi paralel olduğunda belli özellikleri kullanabiliyorduk. Neydi onlar? Biraz sonra bakacağız. Olduğuna göre demiş. KLM'nin ölçüsünü bulunuz. KLM yani şuradaki soru işaretinin açının ölçüsünü bulunuz. Pekala bulalım. Şimdi çocuklar öncelikle burası buraya paralel olduğunda diyorduk ki bu ikisi birbirine bakan açıların toplamı nedir? 180'dir. O zaman burası 140 ise buraya ne kalır? 40 kalır. 40 ile 140'ın toplamı 180'dir çünkü. Şimdi bir de neyi biliyoruz? Burası bir doğru. Burada bir doğru açı oluşacak. Doğru açı kaç dereceydi? Tam şuradan bahsediyorum. Doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman 55'i var, 40'ı var. Şuraya kaç kalacağını bulabilir miyiz? Şu köşeye. Tabii ki buluruz. Şöyle şurayı bir sileyim. 55 ile 40'ı toplarız. Şöyle 40 diyelim. 95. Sonra 180'den 95'i çıkartırız ve 85 olarak buluruz. 85. Bakın burası 85'miş. Şimdi devam ediyorum. Bakın tık 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 tık. Burası da buraya mı paraleldi? Evet paraleldi. O zaman paralel olduğunda yine aynı kural geçerli olur mu? Evet soru işaretiyle 85'in toplamı neye eşit olmalı? 180'e eşit olmalı. 85 ile neyi toplarsanız 180 yapar çocuklar tabii ki 95'i.
O zaman soru işaretinde bulmuş olduk. 95. KLM'nin ölçüsü neymiş? KLM eşittir 95 diyebiliriz. Evet sevgili öğrencilerim, sorumuza bakalım. Yandaki şekilde bir düzgün sekizgen verilmiş bize ve içine de bir tane kare verilmiş. Buna göre demiş GFI'nın ölçüsünü bulunuz. GFI. Şuradaki soru işaretinin ölçüsünü bizden istemiş. Hemen bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle düzgün sekizgenin bir tane neyini bulmamız lazım? İç açısını bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız? Çocuklar şu şekilde. Bütün düzgün çokgenlerin iç açılarını şu şekilde buluruz. Öncelikle burayı uzatın. Tamam mı? Uzatın. Şurası nedir? Bir dış açıdır. Bütün düzgün çokgenlerde dış açıların toplamı 360 derecedir. Bunu biliyoruz. O zaman 360'ı, bakın toplamı 360'tır diyorum. 360'ı 8'e bölersem ben, bu düzgün sekizgen olduğu için bir tane dış açısını bulur muyum? Evet bulurum. 360'ı 8'e bölelim. Kaç buluruz? 45 mi? Evet. Dış açı 45. Burada bir doğru açı oluştuğu için iç açıyı bulabilir misiniz? Evet bulursunuz. Çünkü dersiniz ki dış açıyla iç açının ölçüsünün toplamı 180 derece olmalı. O zaman buradaki iç açıyı bulabilmek için ne yapacaksınız? İç açı artı 45 eşittir 180 diyeceksiniz. İç açının ölçüsü 180 eksi 45'ten kaç bulacaksınız? 135. Bu bir düzgün sekizgen olduğu için tüm iç açıları 135'tir. Tamam mı? Düzgün sekizgen olduğu için. Geldik kareye. Karenin her bir açısı kaç dereceydi? 90 derece. Şimdi şuraya baktığımızda burası düzgün sekizgenin bir iç açısı mı? Evet, bir iç açısı. 90 dereceyle soru işaretinin toplamı o zaman. O zaman şunu deseniz doğru olur mu? Olur. Soru işareti artı 90 derece neye eşittir? 135'e. Yani sekizgenin bir iç açı ölçüsüne eşittir. O zaman soru işareti buradan nedir? 135 eksi 90'dan 45 derecedir. Tamam mı? Yani GFI'nin ölçüsü 45 derecedir. Evet canlarım, nasılız bakalım? Nasıl gidiyor ders? Bomba gibi eminim değil mi? Nerede bizim bomba? İşte bu. Tabii ki bomba gibi gidiyor. İnşallah yani öyledir sizler için. Evet, sorumuza bakalım. Bir çember sorusu. Bize diyor ki yanda yarıçapı 12 cm olan O merkezli bir çember verilmiştir. KLM yayının uzunluğu 20 cm olduğuna göre, bakın şuradaki yayın uzunluğundan bahsediyor. KLM yayının uzunluğundan. Burası 20 cm olduğuna göre MKOM, şunu yanlış yazmışlar. Şuranın ölçüsünü soruyor. Bulunuz demiş. Yani şuradaki soru ölçüsünün, soru işaretinin ölçüsünü bizden soruyor. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle çocuklar bize KLM yayının ölçüsünü vermiş ya. Biz peki tüm çemberin çevresinin uzunluğunu nasıl buluyorduk? Çevreyi. Onu bir söyleyin bana. Neydi formülümüz? 2 çarpı pi çarpı r mi? 2 çarpı pi çarpı r. Harika. Peki belli bir yerin uzunluğunu nasıl buluyorduk? Belli bir yerin. Orası ne kadarlık bir açıyı görüyorsa onunla çarparak. Şimdi buradaki açıyı biliyor muyuz? Soru işaretini hayır bilmiyoruz. Bu soru işareti yerine x diyelim mi? Daha iyi işlem yaparız. X diyelim. KLM yayı, KLM'nin yayının uzunluğundan bahsediyorum. Uzunluğu 20 santimetre ya. Bunu şu şekilde buluyoruz. Diyoruz ki çevre 2 çarpı pi çarpı r idi. Bu x diye bir açıyı görüyor. Kaçta x? Tamam 360 olduğu için 360'da x'lik bir neye eşit? Açıya eşit. Tamam. Bu. Bunu bulduk. Bu da neye eşit? 20'ye eşit buradaki formül. Bize vermiş zaten buranın yayın uzunluğunu. Şimdi çocuklar, buradan ne yapacağız biz? X'i bulmaya çalışacağız. Peki nasıl? Zaten bir sürü şey bize verilmiş.
20 eşittir diyeceğiz. 2 çarpı pi ne? Pi'yi 3 alınız demiş 3. R kaç? 12 çarpı x bölü 360. Gördüğünüz gibi tek bilinmeyen x olarak karşımıza çıktı. Burada çarpım durumunda olduğu için hepsi ne yapabiliriz? Sadeleştirmeler yapabiliriz. Hadi gelin yapalım. 360 ile 12'yi sadeleştirdim. 12'yi 12'ye böldüm 1. 360'ı 12'ye böldüm 30. 3 ile 30'u sadeleştirelim. 3'ü 3'e böldüm 1. 30'u 3'e böldüm 10. 10 ile 2'yi sadeleştirelim. 1'e 5. Harika. Bakın devam ediyorum. O kadar az kaldı ki artık 20 eşittir x bölü 5. Buradan x'i bulabilir misiniz? Evet. 5'i karşı tarafa atarsınız ve dersiniz ki x eşittir 20 çarpı 5'ten 100 derecedir. Evet çocuklar, sorumuza bakalım. Yanda bir karenin kenarlarını çap kabul eden yarım daireler çizilmiştir. Karenin alanı 144 cm² olduğuna göre yarım dairelerin alanları toplamı kaç cm²'dir demiş. Harika. Hadi gelin bakalım. Öncelikle karenin alanını biliyor muyuz? 144 cm². Biz karenin alanını biliyorsak eğer bir tane şöyle karemiz var. Bunun eğer alanı 144 cm² ise bir tane kenarını bulabilir miyiz? Evet, çünkü tüm kenarlar birbirine eşittir ve bunun alanı iki kenarın çarpımıdır. 12 ile 12'yi çarparsanız 144 elde eder misiniz? Evet. O zaman bizim karemizin tüm kenarları 12 cm mi? Evet. Şimdi çocuklar, demek ki karemizin tüm kenarları 12'şer santimetre buradaki. Peki bunlar birer yarım daire olduğu için çapı eğer 12 santimetre ise yarı çapı nedir? Yarıya bölünmesidir haliyle. 6'ya 6 mıdır? Evet. Hepsi için aynı şey geçerli. 6'ya 6. Zaten tümü ne dedik? 12 dedik. 12. Tamam. Şimdi çocuklar, peki buradan biz bir tane yarım dairenin alanını bulabilir miyiz? Evet, buluruz. Yarı çapını bildikten sonra her şeyi yaparız inşallah. Şimdi yarım daireyi şuraya bir çizelim. Tamam mı? Bu bizim yarım dairemiz. Şuradaki sarı dairelerden birisini çizdim. Bunun yarı çapı 6 santimetre. Ben bunun neyini istiyorum? Alanını. Peki ben tüm dairenin alanını nasıl buluyordum? Alan pi r kare miydi? Evet. Formülümüz buydu. Pi r kare. Harika. Bu yarım bir daire olduğu için ne olacak? Pi r karenin yarısı olacak. 2'ye böleceksiniz. Bu kadar. Formülü uygulayalım. Pi'yi kaç alın demiş? 3 demiş. Bizim r kaç? 6. 6'nın karesi bölü 2 mi? Evet. Devam ediyorum. 3 çarpı 6'nın karesinden ne gelir? 36 bölü 2. Buradan da 36 2'ye bölün 18. 18 ile 3'ü çarpıyorum. 54 mü buluyorum? Evet. 54. Bizim bir tane yarım dairenin alanı kaçmış? 54 santimetre kareymiş. 54, 54, 54. Bize ne diyor? Yarım dairelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? O zaman ne yapacağız? 54 ile 4'ü çarpacağız çünkü 4 tane var. Tamam mı? Hemen çarpalım. 4 kere 4 16. 16'nın 6 sayıda var. 1 4 kere 5 20. Bir de elimizde 21. 216 santimetre karedir. 4'ünün toplamı. Ve çocuklar, sorumuza bakıyoruz. Bir seminere katılan kadın sayısı diyor erkek sayısının 3 katının 5 eksiğine eşittir. Hemen yazalım lütfen. Devam etmemize bile gerek yok. Önce bunu bulalım. Erkek sayısına x diyelim. Kadın sayısına bize verilenden yola çıkarak bulalım. Kadın sayısı diyor erkek sayısının yani x'in 3 katının 3 ile çarptım. 5 eksiğine eşittir. 5'e çıkarttım. Kadın ve erkek sayısını artık x cinsinden biliyorum. Buraya kadar tamam. Seminerden diyor 4 tane evli çift ve 3 erkek ayrıldığında geriye kalan kadın sayısı erkek sayısından 14 fazla olmaktadır. Harika. Şimdi çocuklar, son durumdaki durumu bulalım. İkinci durumu gerçekleştiriyoruz. Seminerden 4 tane evli çift. Ne demek bu? 4 tane erkek gidiyor. 4 tane de kadın gidiyor demek. Gittiler. Sonra 3 tane de erkek ayrıldığına göre 3 tane de erkek, tekrardan 3 tane daha erkek buradan gidiyor. Bunları bir bulalım. Kaç oldu? X eksi 7 eşittir 3x.
eksi 9. Bu da tamam. En sonda geriye kalan kadın sayısı erkek sayısından 14 fazla olmaktadır. Kadın sayısı kaç? 3x eksi 9. Erkek sayısı kaç? X eksi 7. 3x eksi 9. X eksi 7'den ne kadar fazlaymış? Yani kadın sayısı erkek sayısından 14 fazlaymış. Şimdi bu işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle şu eksiyi içeriye doğru dağıtalım. Olur mu? Bakın parantez içine aldım ki eksi sadece x'in eksisi değil. Dikkat edin. X eksi 7'nin eksisi. Çünkü bu toplam erkek sayısı. 3x eksi 9. Eksi ile eksi çarptım. Eksi x. Eksi ile eksi 7'yi çarptım. Artı 7 eşittir 14'e. Burada düzenlemelerimizi yapalım. 3x'ten x'i çıkarttım. 2x. Eksi 9 ile artı 7'yi topladım. Eksi 2 eşittir 14'e. 2x eşittir. Eksi 2'yi karşı tarafa attım. 16. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 8'dir. X eşittir 8. Harika. Bize ne soruyor peki? Son durumda diyor erkek sayısı kaçtır? Son durumdaki erkek sayısı. Bunu da farklı bir renkle yapalım hadi. Erkekler x eksi 7 idi. O zaman x 8 olduğuna göre 8 eksi 7'den kaç buluruz? Erkek sayısını 1. Son durumda seminerde bir tane erkek kalmıştır. Evet çocuklar, sorumuza bakıyoruz. Bize yanda bir şekil verilmiş ve demiş ki KN doğrusu SP doğrusuna paraleldir. Paralel olduğunda belli özellikleri uygulayabiliyoruz. Tamam, bu önemli. Paralel demesi lazım. Sonra bize belli ölçüleri vermiş. Bunları zaten şekil üzerinde göstermiş ve soru işaretini soruyor. Haydi gelin bulalım. Öncelikle paralel olduğu için bizde bir Z kuralı vardı. Hatırlıyor musunuz? Şöyle göstereyim. Z kuralı. Ya da tersten de bunu ne yapabilirdik? Yapabilirdik. Yani farklı şekillerde de karşınıza çıkabilir. Tamam mı? Şurasındaki açıyla buradaki açı birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Buradaki açıyla buradaki açı da bunlar paralelse eğer. Tamam mı? Şuralar paralelse ne oluyor? Birbirlerine eşit oluyorlar. Bakın burada bunu görüyor musunuz? KN ile SP eğer paralelse şurada bir Z görüyorum. Burası 80 derece ise burası da 80 derece olmak durumunda. Tamam mı? Aynı şeyi burada da görüyorum. Ters Z'yi görüyorum. 125 ise şuradaki bütün açının toplamı 125 derece olmalı. Bunu biraz sonra kullanacağız. Şimdi şuraya bakıyorum. 110 derece. Buraya ne kaldığını bulabilir miyim? Evet, burası bir doğru açı olduğu için 180 derece olmalı. O zaman burası 70'tir. 70 ile 110'un toplamı 180'dir. Harika. Burada içeride TSR üçgenini görüyorum. 70, 80. Buraya ne kalır? İkisini topladınız. 150. Buraya 30 kalır. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Şimdi ne demiştik? Şöyle farklı bir kalemle devam ediyorum. Burası kaç derece demiştik? 125. Çünkü buraya tersten bir şekilde eşit. Yani burası 125 ise burası da 125'tir. Tamam mı? Burası 125. O zaman 30 artı soru işareti 125 derece midir? Evet. 30 ile neyi toplarsanız 125 bulursunuz. 90'ı. 90'ı mı? Hadi ben 90 diyorum. 95'i tabii ki. 5'ini nereye attık? Evet. 30 ile 95'i toplarsanız 125'i bulursunuz. Soru işareti kaç dereceymiş? 95 dereceymiş. Peki bunun farklı şekillerde çözümleri de olabilir mi bu sorunun? Evet olur. Farklı şekillerde de çözebilirsiniz. Bir yöntem daha göstereyim isterseniz. Buradakilerin hepsini temizleyelim. Diğer ikinci bir yöntem olarak şunu yaparsınız. Burası 80 derece ise dersiniz. Burası 100 derecedir. Çünkü toplamı 180 derece olmalı. Aynı şekilde burası 125 derece ise eğer. Burası kaç derecedir? 55 derecedir. Toplamları 180 derece olsun diye. Ve gördüğünüz gibi burada ne oluşuyor? Bir dörtgen oluşuyor. Dörtgenin iç açıları toplamı nedir? 360'tır. 100 artı 110 artı 55 artı soru işareti neye eşittir? 360 dereceye eşittir. Bunları toplayalım. 210, 265 artı soru işareti eşittir 360'a. Soru işareti buradan kaç gelir? 95 derece olarak bulunur.
95 derecedir. Bu da diğer başka bir yöntemdir. Böyle şekilde sorularda zaten birden fazla yöntem bulunur. 2 yöntemi de görmüş oldunuz. Evet, sorumuza bakalım. Bir yüzde sorusu. Bir markette bir paket çaya etiket fiyatı üzerinden %30, bir paket toz şekere %20 indirim uygulanmaktadır. Seda bu marketten bir paket çay ve 3 paket şeker aldığında çay ve şekerler için ödediği toplam para miktarı birbirine eşit olmaktadır diyor. Tamam. Bir paket çayın fiyatı 240 TL olduğuna göre bir paket şekerin etiket fiyatını bulunuz demiş bizlere. Şimdi çocuklar, öncelikle bir paket çaya etiket fiyatı üzerinden ne kadar indirim uygulanacak? %30 indirim uygulanacak. Geriye ne kadarı kalır peki? %70'i kalır. Çünkü toplamı nedir? %100'dür. O zaman biz %70'ini bulsak çaya indirimli olarak ne kadar ödediğimizi bulmuş olur muyuz? Evet, buluruz. Çayın yeni fiyatı, çayın indirimli fiyatı. Çay indirimli diyelim. İndirimli fiyatını bulmak için 240 ile neyi çarpmalıyız? %70'i çarpmalıyız. Yani 70 bölü 100'ü. Tamam mı? Bunu çarpalım. Sıfırları sadeleştirdik. 7 ile 24'ü çarpıyorum. 7 kere 4 28. 28'in 8'e de var 2. 7 kere 2 14. 2 de elimizde 16. 168. 168 TL bizim çayımızın indirimli fiyatıymış. Tamam. Şimdi çocuklar, buradan yola çıkarak şekeri bulabilir miyiz? Tabii ki bulabilir. Çünkü bize ne diyor? Bir paket çay 3 paket şekerin fiyatına eşit. Tamam mı? Bir tane çay 168 ise 3 tane şeker indirimli olarak, ama çünkü indirimli olarak aldığında bu fiyat geçerli. 3 indirimli şeker diyelim. İndirimli şeker kaça eşit? 168'e mi eşit? Evet. Bir tane şekeri bulabilir miyiz? Bir şekerin fiyatını buradan tabii ki buluruz. Bir tane şekerimiz 168'i 3'e bölelim. 56 TL'dir. Bir şeker indirimli olarak. Peki bir paket şekerin neyini soruyor bize? Etiket fiyatını soruyor. İndirilmeden önceki halini. Peki bir paket toz şekere ne kadar indirim yapılmıştı? %20 indirim yapılmıştı. %20 indirim yapıldığındaki hali 56 TL ise %20 indirim yapılmadan önceki halini, yani etiket fiyatını bulmalıyız. Çocuklar, %20 indirim yapıldıysa geriye kaçı kalmıştır? %80'i mi kalmıştır? Evet. O zaman şunu desek olur mu? Bir orantı kuralım hadi. %80'i 56 TL ise %100'ü acaba kaç TL idi? Mesela X TL diyelim. Buradan orantımızı kuralım. 80 çarpı X eşittir 56 çarpı 100 diyelim. Buradan X'i yalnız bırakalım. 56 çarpı 100 bölü 80 diyelim. Gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. 0 gitti, 0 gitti. 56 ile 8'i sadeleştirin. 7. Buradan da kaç bulursunuz? 70. X eşittir kaçmış? 70'miş. Demek ki bizim bir paket şekerin etiket fiyatı kaç TL'ymiş? 70 TL'ymiş. Tamam. Tık 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 tık. Bir yerden başladık. Başladıktan sonra geri kalanı çorap söküğü gibi geliyor inşallah. Siz başlayacağınız yeri bulun. Gerisi kolay çocuklar. Evet, sorumuza bakalım. Bize O ve L merkezi 2 tane çember veriliyor. Çemberlerle alakalı bazı bilgilerimiz var. Mesela AOC burada 60 derece gösterilmiş. KLM şurada 120 derece ve AO 6 santimetre. Bu yazılmamış. Hemen yazalım. Yani yarıçapı 6 santimetreymiş buradaki çemberimizin. KNM yayının uzunluğu ABC yayının uzunluğunun 6 katına eşit olduğuna göre diyor. KNM şurası. KNM yayının uzunluğu. Şuradaki kırmızı ile çizdiğim yayın uzunluğu. Nerenin 6 katına eşitmiş? ABC'nin. ABC yayının 6 katına eşitmiş. Tamam mı? L merkezli çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bunun yarıçapını sormuş. Hadi gelin bulalım. Biraz zorlayacak galiba bize. Şimdi öncelikle ABC yayının uzunluğunu bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Hadi gelin bulalım. ABC yayı diyelim. Tamam mı? Biz buradaki O merkezli çemberin tüm çevre uzunluğunu nasıl bulurduk? 2 çarpı pi çarpı r. Bizim formülümüz buydu.
Hadi bulalım. 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. R de 6. Buradan ne gelir bize? 36. Peki ABC'yi bulmak istiyorum ya ben. ABC'nin uzunluğunu. ABC bu çemberin kaçta kaçı? 360'ta 60'ı. O zaman 36'nın neyini bulacağız? 36'nın 360'ta 60'ını bulacağız. Tamam mı? Kaç dereceye denk geliyorsa onu bulacağız. Hadi bulalım. Gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. 36'lar da şuradan sadeleştiler. Kaç kaldı? 6. ABC yayının uzunluğu kaç derece? Kaç santimetreymiş? 6 santimetreymiş. 6 santimetreymiş. Tamam. Burayı bulduk. O zaman KNM'yi de bulmuş olduk mu aslında otomatikman? Evet. Çünkü neden? Ne diyor bize? 6 katına eşittir diyor ABC'nin. Harika. ABC'nin eğer 6 katına eşitse ABC 6 idi. 6 kere 6'dan 36 oldu mu burası? Evet oldu. Süper. Peki biz burada neyi biliyoruz çocuklar? Şurası 120 derece ise burası kaç derece? 240 derece. Çünkü toplamları kaç? 360. 240 dereceye 36 santim denk geliyorsa 120 dereceye yarısı denk gelir burası. Kaç olacak? 18 santimetre olacak. O zaman ben L merkezli bu çemberin tüm çevre uzunluğunu bulmuş oldum mu? Evet oldum. Tüm çevresi 18 artı 36'dan 54 santimetre oldu mu? Oldu. Peki buradan artık ben yarıçapını bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Hadi bulalım. Yarıçapına R diyelim. Tamam mı? Çevre uzunluğunun formülünü yazalım. Çevre 2 çarpı pi çarpı R'ydi. Çevre 54 santimetre. Bildiğim her şeyi yazıyorum. 2 çarpı pi 3. R'yi bilmiyorum. Buradan bulacağım. 54 eşittir 2 kere 3'ten 6 çarpı R. Buradan R'yi yalnız bıraktığımızda 54'ü 6'ya bölün. 9 santimetre olarak R'yi bulmuş olduk. Yine bir yerden başladık. Bildiğimiz her şeyi yerine yaza tıkır tıkır ne yaptık? Sona ulaşmış olduk. Çok şükür. Yarıçap uzunluğumuz 9 santimetredir. Ve dersi başladığımız yerde bitirelim istedim sevgili öğrencilerim. Balonda veda ediyoruz. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. Yazılıdan nasıl 100 alırım videomuzu hala izlemediyseniz Sevimli Matematik kanalımızda bulabilirsiniz. Sınava girmeden önce mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıya linkini de bırakıyorum. Evet canlarım, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dualarım hep sizinle olacak. İnşallah çok yüksek notlar alırsınız ve mutlaka puanlarınız açıklandığında bana yorum olarak atın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.